Herkese merhaba. Ben Recep Güney. Bağımsız çalışan bir FileMaker geliştiricisiyim. Bugünkü seansımızın konusu tema ve stiller ve ipuçları. Ben temel bir konu, teknik bir konu hızlıca anlatmaya çalışacağım. Osman, slide geçişleri. Bilgisayar bu. Evet, bugünkü ajandamızda tema ve stiller var. Tema ve stilleri bir takım sorular sorarak cevaplamaya çalışacağım. Bunlar tema ve stil nedir? Nerede bulunurlar? Kimler düzenleyebilir? Ne zaman yüklenir? Tema neden kullanmalıyız? İpuçları ve en son olarak soru cevap şeklinde bitirmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Evet, tema nedir? Tema stillerden oluşan bir tasarım setidir. Peki o zaman stil nedir? Stil, layout objelerinizin tasarım biçimlendirmelerinin yapıldığı ve layout nesnelerinize otomatikman uygulanan tercihlerdir. Bir örnek vermem gerekecek olursa, layoutunuzdaki bir text alanının yazı karakter tercihi olabilir. Bunun zemin rengi tercihi olabilir veya kenar çizgi tercihleri olabilir. Nerede bulunurlar? FileMaker'da tema ve stilleri 4 farklı yerden yönetebiliyoruz. İlki Change Theme. Bu layout moda geçtiğinizde yukarıda toolbar'da tema isminizin yazdığı yerin yanındaki küçük butona basarak erişince açılan penceredir. Bu pencerede layoutunuzun kullandığı tema seçili olarak gelmektedir. FileMaker default olarak kendisi ayrıca 17 tane temayı burada hizmetinize sunuyor. İkinci bulunduğu yerde Teams. Burada da File menüsünde Manage Teams yolunu izleyerek açılan penceredir. Bu ekranda da dosyanızda yüklü olan temaları ve kullanım adetleriyle beraber listelenir. Tema ekleme, silme gibi basit işlemler de yine bu ekrandan yapılıyor. Üçüncü bulunduğu yer Inspector. Inspector'da iki farklı sekmede araçlarımız bulunuyor tema ve stillerle ilgili. İlki Appearance Inspector. Appearance Inspector'da stillerin tasarım biçimlendirmelerinin yapıldığı asıl yer oluyor. Burada yaptığınız bir değişikliği eğer stile kaydetmezseniz bu o layout'ta, sadece o obje için geçerli oluyor. Bunun bir adım ötesine geçip bunu stile kaydettiğiniz zaman bu o layout'ta ve o objeyi kullanan tüm stillerde geçerli oluyor. Ve en son aşama olarak bunu gidip temaya Save Change to Theme olarak temaya kaydettiğinizde de tüm layout'larda, dosyanızdaki tüm layout'larda o temayı kullanan ve o stili kullanan tüm objeler için geçerli oluyor. Anında güncelleniyor. Bu tema ve stillerin en öne çıkan pratik özelliğidir. Inspector'daki ikinci sekmemizde ise Style Inspector bulunuyor. Burada da temamızda yüklü olan stilleri görüyoruz ve objelerin stil değişikliklerini buradan yapıyoruz. Yine basit ekleme çıkarma işlemleri de buradan gerçekleştiriyoruz. Son dördüncü yerimiz ise bu tercihlerin tutulduğu FileMaker'ın altındaki dosyalardır. Bu dosyaların içeriği CSS olup XML formatındadır. Eğer CSS hakim değilseniz bu dosyalarla oynayıp FileMaker'ın dosya bütünlüğünü bozmamanızı öneririm. Kimler düzenleyebilir? Herkese düzenleme yetkisi vermeyin bir kere, onu söyleyeyim. Yetki setinde Layout bölümünde Modify yetkisine sahip olan herkes layoutları düzenleyebilir. Ne zaman yüklenir? FileMaker'da her bir layout'un sadece bir tane teması bulunmakta. Ve bu layout her görüntülendiğinde tema ve stillerinizde otomatikman yüklenir. Burada FileMaker Training serisinden aldığım bir
grafik resmini de ekledim. Burada stillerin yükleme öncelikleri gösteriliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir noktayı da açıklamaya çalışacağım. En altta gördüğünüz gri alanda temanın default stili ilk önce ve her zaman yüklenir ve yukarı doğru diğer özellikler uygulanarak devam eder, varsa tabii. Yukarıdan aşağı ise stillerin yükleme öncelikleri vardır. Bu ne demek oluyor? Eğer bir conditional formatting tanımlı ise bir layout objenizde bir altındaki lokal formattingi geçersiz kılabilir. Keza bu özellikle aşağı doğru da bu şekilde devam eder. Neden kullanmalıyız? Birincisi tutarlılık, tasarım tutarlılığından bahsediyorum. Çözümlerimizde düzgün bir şekilde uyguladığımız tema ve stiller bütün layoutlarda aynı görünüm ve hissi yaratacaktır. Bu ise kullanıcı tarafında okunabilirliğini ve güvenilirliğini de artırarak bir tasarım tutarlılığı oluşturacaktır. İkinci sebebimiz zaman tasarrufu. Biraz önce de değindim, pratik öne çıkan özelliği olarak. İster yeni bir stil yaratın, ister mevcut stilde bir değişiklik yapın. Bunu tüm layoutlara gidip teker teker her bir layout içindeki bir sürü objeyi teker teker değiştirilmeye gerek kalmaksızın bir kere temaya uyguladığınız zaman bu değişiklikler bütün layoutlarda geçerli olacaktır. Yani bir kez uygula, her yerde geçerli olsun. Büyük kolaylık. Son sebebimiz ise performans. Layoutlarımızda uyguladığımız tema ve stiller görüntülenme hızı da artacaktır. Özellikle WebDirect'te. İpuçlarına gelince birinci ipucumuz tema dosyası. Yeni bir projeye başlamadan önce biraz zaman ayırarak, 1-2 saat zaman ayırarak bir tema dosyası oluşturun. Burada objelerinizi görüntüleyerek yerleştirin. Bu size yanlış kaydettiğiniz bir temada geri dönüş veya proje dosyanızda bir tema tarafında bir bozukluk olursa import ederek geri dönüş imkanı da sağlayacaktır. İkinci ipucumuz minimalist temayla yeni bir tema oluşturmaya başlayın. Minimalist temanın içerisinde her bir obje kategorisi için sadece bir tane default stil bulunmakta. Bu da gereksiz stil kalabalığından ziyade hızlı bir şekilde tema oluşturmanızı sağlayacaktır. Üçüncü ipucumuz stil isimlendirme. Bir stil isimlendirme kuralınız olsun. Stillerinizi oluşturdukça ve arttıkça listeniz kalabalıklaşacak ve yönetmesi zor olacaktır. Buna baştan bir önlem olarak bir isimlendirme kuralınız olursa listenizden stilleri seçmek ve yönetmekte daha kolay olacaktır. Benim kendim uyguladığım bir isimlendirme kuralı da var. Obje kategorisinin kısaltması artı büyüklük ve hizalama artı varsa diğer bilgileri yazıyorum. Örnek vermem gerekirse TX09LC dediğim zaman bunun bir text objesi olduğunu, 09 punto font size'ını, L dediğim zaman sola hizalı olduğunu, C dediğim zamansa dikey olarak ortaya hizalı olduğunu belirtmiş oluyorum. Siz de kendinize uygun bir isimlendirme kuralı oluşturup uygularsanız ilerideki karışıklıkları da baştan önlemiş olursunuz. İpuçları, renkler dördüncü ipucumuz. Tasarım dünyasında kızgın meyve salatası diye bir deyim var, ifade var. Bu aşırı ve özensiz renk kullanımlarını ifade etmek için kullanılan bir deyim. Siz de tasarımlarınızda gereksiz ve aşırı renk kullanımından kaçının. Renkleri kullanıcıları aksiyona çağırmak için veya kontrast yaratıp ilgi odağını ortaya çıkartmak için kullanmaya çalışın. Normal bir uygulamada 2-3 farklı renk gayet yeterli gelecektir sizlere. Renk seçimi yaparken müşterinizin veya projenin kurumsal renginden, logosundan faydalanın. İnternette renk paleti üretmek için bir sürü online araç mevcut. Color.adobe.com veya colors2oyla.com gibi. Buradan güzel renk paletleri üretebilir. Bunu da
FileMaker'ın renk paletlerine taşıyarak renk seçimlerini de aynı zamanda hızlandırabilirsiniz. Beşinci ipucumuz font seçimi. Font seçiminde de olabildiğince kolay okunabilir ve tüm platformlarda uyumlu fontlar seçmeye çalışın. Artistik kuyruklu italik fontlardan kaçının. Dediğim gibi kolay okunabilirlik her zaman önceliğiniz olsun. Ben bu konuda elimden gelse her tarafı Verdana'ya Verdana kullanacağım. Verdana'yı seviyoruz. Altıncı ipucum ise ikonlar. FileMaker'la beraber gelen bir güzel ikon setimiz var. Bunun haricinde ikon kullanmak isterseniz internette çeşitli kaynaklar var. Ben çoğu uygulamamda Dijital Fusion'un FileMaker'da ürettiği bir ikon aracı var. Onu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Bir sürü ikonlar mevcut. Buradaki listemizdeki diğer kaynaklardan da faydalanabilirsiniz. Pardon. Ama burada bir şey daha değinmek istiyorum. O da farklı tasarım konseptine sahip ikon setlerini aynı anda birbiriyle karışık bir şekilde kullanmayın. Hangi tasarım seti varsa sadece ondan giden tasarım tutarlılığınızdan vazgeçmeyin bir öneri olarak. Son olarak bonus, ben de geçen ay bir tema örnek dosyası hazırladım ve bunu kendi web sitemde yayınladım. fmartist.com/tema adresinden de bu tema dosyasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alabilirim.